Muğla'ya göç etmenin 2024 yılında maliyeti bana ne oldu? Bu videoda bunlara değiniyor olacağım. Buyurun başlayalım. Arsa anlaşmamı bundan 8 ya da 9 ay öncesinde yapmıştım. Yani geçen yazın sonlarındaydı. Evet, iki büyük olayı halletmiş oldum aslında. Kafam rahat dedim ki sonrasında aslında başka işler de ortaya çıktı. Tiny House'un taşıma süreci arkadaşlar. İki büyük gider kalemi: bir tiny house satın almak, iki arsayı satın almak. Bunların fiyatına da değineceğim bu videonun içerisinde. Şimdi öncelikle taşıma maliyetlerine değineceğim arkadaşlar sizin için. Burada aslında bir sürü gider kalemi var ama bunların hepsi bir araya gelince kocaman bir gider kalemi oluşuyor. Ben tiny house'umun taşıma günü belirliydi aslında. Taşıma günü gelmeden öncesinde 2-3 gün boyunca çekme karavanımla arazide kaldım. Sonrasında taşıma gününde sabah 7'de hep beraber anlaşmıştık zaten. Ben, vinç operatörü, low bed şoförü, aynı zamanda üreticiler olmak üzere sabah 7'de İzmir'de tiny house'umun önünde buluştuk. Bir takım ön çalışmalar yaptılar. Sonrasında tiny house'un halatları tiny house'uma bağlandı ve low bed'in üzerine şükürler olsun ki sorunsuz bir şekilde konumlandırıldı. Burada ufak tefek riskler olabiliyor. Bir takım sorunlar oluşabiliyor. Ben daha önce vincin halatlarının kopup tiny house'un düştüğünü de gördüm. Yani bu çok fazla olmasa da bu tarz olasılıklar tabii ki var ama dediğim gibi ben bu tarz bir sorun yaşamadım. Low bed'e yüklendikten sonra da low bed'in yola çıkması açıkçası çok da fazla sürmedi. Yani her şeye o kadar hakimlerdi ki böyle hakim insanlarla çalışıyor olmak da beni rahatlattı. Normalde İzmir Çiğli'den bulunduğum arazime ortalama 250 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Bu mesafeye 2 saatte ya da 2,5 saatte gelebilirsiniz normal aracınızla ama low bed'le tabii ki daha uzun sürüyor. Biz aslında 6 saatte gelmesini öngörüyorduk ama şoförümüz o kadar ustaydı ki 4-4,5 saatte rahatlıkla getirebildi tiny house'u buraya. Bu arada ben low bed'le getirdiğimi söylüyorum ama siz çekiciyle de getirebilirsiniz. Aslında yakın mesafe gelebilir de gerçekten ama ben riske girmek istemedim. Biraz sağlamcı davranmak istedim açıkçası. Low bed'in üzerinde rahat rahat gelsin tiny house'um dedim. Tabii bu noktada da gider kalemi biraz yükseldi. Yani low bed'e hiç yoktan bir rakam olarak 65.000 lira ödedim. İzmir'deki vinç'e de 15.000 lira ödedim. Evet, sorunsuz bir şekilde arazimize geldik. Low bed burada. Tabii oradaki vinç burada değil. O İzmir'in vinciydi. Burada yeniden vinç tutmamız gerekiyor. Güvenlikten yardım aldım. Güvenlikteki arkadaşımız buranın insanı. Birçok konuda sağ olsun ondan destek aldım. Buraya yeni bir vinç getirdik arkadaşlar. Tabii gelmeden önce anlaştık aslında işi yapabileceğini. Yani tiny house'un low bed'in üzerinden tutup araziye konumlandırmak istediğim yere 6.000 liraya koyabileceğini bir baştan söyledi. Ama sonrasında üreticiye dedi ki tiny house'un bedeli ne kadar dedi. Tiny house'un bedelini duyduktan sonra rakamı birden yükseltti. 10.000 liraya taşırım dedi. Çünkü kadar büyük rakamlı bir evi taşırsam büyük bir risk almış oluyorum ve bu riskin bedeli de tabii ki daha yüksek bir rakam olmalı dedi. Ne yapacaksın? Burayı bilmiyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Vincin haricinde bütün denklemler yerinde. İnsanları bekletemem. Yavaş yavaş gün kararmaya başlayacak. Zaten biraz daha beklersem mecburen kabul ettim açıkçası. Sadece 500 lira indirim kaptım. 9.500 liraya anlaştık. Aslında tiny house burada, vinç burada. Vinç'le de yeni rakam anlaşmamızı yaptık ama yine tiny house'u vinç aracılığıyla alıp pat diye yerine koymadık. Çünkü daha öncesinde öngördüğümüz başka bir sorun daha vardı. Yani arazinin düzlenmesi. Bana bunu aslında Tinivini üretici söyledi. Tinivini'nin ortakları söyledi. Aslında arazime baktığımızda öyle gözle görülür büyük bir yamukluk yok. Hatta ben de ısrarla dedim ki ya arazide bir yamukluk yok. Bir şey olmaz. Biz kazma kürekle orayı düzlemeye çalışırız. Biz 2-3 gün boyunca çekme karavanla orada zaten kalacağız. Bu işi hallederiz dedik ama o işler hiç de öyle değilmiş arkadaşlar. Bu arada kazma kürek aldık, eldiven aldık. O tarz işleri yapmaya çalıştık. Onlara da bu arada 1.000 lira harcadım. Sorun değil o rakam zaten. Diğer rakamların yanında 1.000 lira hiçbir şey değil. Gelin görün ki bu işlerden anlamadığımızdan dolayı verimli olamadık ve kepçe kiraladık. Kepçenin de saati 1.500 lira. Bu genel olarak birçok yerde böyleymiş sonradan edindiğim bilgilere göre. Bu arada arazimde sadece 25 santimlik bir eğim varmış ama bu 25 santimlik eğim evin içerisinde fark edecekti. Eğer
Yani bir tarafı hafiften hani yürürken bir eğik olacaktı ya da işte tezgahın üzerinde bir tarafa su sızması olabilirdi. Bunların hepsini ortadan kaldırdık. Bu arada bu işlemi yaptırmadan da evinizi koyabilirsiniz. Yani yaptırmayıp koyanlar da oldu burada. Ama dediğim gibi ben düzgün olsun, sağlam olsun istedim her şey. Bu arada bu terazileme işlemini yapmayabilirsiniz diyorum ama benim fikrimi soracak olursanız kesinlikle yaptırmanızı öneriyorum. Çünkü daha önceki gezdiğim terazileme işlemi yapılmamış tiny house'lardaki gözlemlerime göre ben kesinlikle yapılmasını öneriyorum. Kimisinin kapısında esneme olabiliyor, kapısı tam kapanmıyor zamanla, pencerelerde sorun olabiliyor. Hatta evin içerisinde kullanılan elektronik aletlerde bile sorunlar zamanla çıkabiliyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Evet, kepçemiz geldi buraya. Geldiği andan itibaren saat işlemeye başladı. Hatta hemen anında çalışamadı benim kepçe. O sırada başka bir işlemler yapılıyordu ama o andan itibaren rakam işlemeye başladı. Bir saati 1500 lira, bizim kepçe burada 3 saat boyunca bulundu. 4500 lira da kepçeye ödeme yaptım. Özlem Hanım, bu betonlar nedir diyeceksiniz mutlaka ki. Arkadaşlar, o betonlar arazinin üzerine dökülmüş betonlar değil. Ben bu betonları dışarıda döktürdüm. Terazileme işlemine bir destek olsun istedim. Tiny house'umun ayakları toprağa konulduğunda zamanla çökme yapma olasılığını da düşündüm ve böyle beton ayaklar yaptırdım. 4 tane. 80 santim genişliğinde, 25 santim yüksekliğinde bu beton ayaklar ve 4'üne de 6000 lira ücret ödedim. Aslında ilk başta beton ayakları düşünmemiştim. Şu anda araziye herhangi bir zarar vermiyor bu beton. Arazinin üzerine döktürmedim ama görüntü olarak da çok hoş olmadığını ben de kabul ediyorum. Zamanla zaten etrafını kapatmayı planlıyorum. Betonun öncesinde ağaç kütükler koymayı planladık ayaklara. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık. Yine buranın güvenliği vasıtasıyla ağaç kütükleri üreten bir yer bulduk. Bize 4 tane ağaç kütükler gönderdiler. Ama gelin görün ki bu ağaç kütükleri beğenmedik. Mukavemetli olmayacağını düşündük. Zamanla sıkıntı oluşturacağını düşündük. Zamanla sıkıntı oluştuğunda daha büyük işler devreye girecekti. Bir vinç daha çağıracağım. O vinç tiny house'u kaldıracak, o kütükleri kaldıracağız ayaklardan. Yani bütün bunları öngördüğümüzden dolayı 4 tane beton ayak döktürdük. Bu arada bu kullanılmayan 4 tane kütüğün fiyatı da 3400 lira arkadaşlar. Şimdi geldik veranda detaylarına arkadaşlar. Şu anda verandada olmam gerekirdi ama çok tatlı bir yağmur yağdığından dolayı evin içerisine geçtim. Verandamı demonte halde temin ettim. Neden böyle yaptım? Şimdi tiny house'um tekerlekli ve burası imarsız bir arazi olduğundan dolayı tekerlekleri olmayan bir verandada da sorun çıkabilir öngördüm. O yüzden dedim ki verandam da tekerlekli olsun. Kafamda bir ampul yandı yani. Araştırdık ve böyle bir üretim görmedik de. Bu yüzden dedik ki biz bir takım şeyleri temin edelim ve kendimiz yapalım diye düşündük. Hatta bununla ilgili video da yayınladım. Kanalımda bulunuyor. Ekliyorum. İzleyebilirsiniz de. Tekerlekli şaseyi Tinvini'den aldım. Tiny house'umun üreticisinden. Üzerine dizilecek malzemeleri de piyasadan temin ettim. Ve araziye getirdik. Bir gün boyunca abim, eşim de yardım ettiler bana. Verandamı bitirdik. Verandamın toplam maliyeti de bütün her şey içerisinde olacak şekilde ama işçilik hariç arkadaşlar. İşçiliği ailece yaptık çünkü biliyorsunuz. Toplamda 110.000 lira bir bedel ödedim bunlar için. Tüm bunları hallettikten sonra geldik yaşam için gerekli iki şeye. Elektriğe ve suya arkadaşlar. Bunları çok merak ediyorsunuz. Merakınızı gideriyorum. Aslında bu arazide herkesin bahçesinde elektrik var ve ben de bağlattım tabii ki. Şöyle oldu. Köyden birisiyle anlaştık. Bir elektrikçi bulduk. Kendisiyle ilk başta 1700 liraya anlaştık. Aslında biliyorum bu rakam da yüksek ama gel gör ki muadil olmadığından dolayı her şeyi kabul ediyoruz. Ama ben daha fazlasını ödemek durumunda kaldım. Nasıl oldu biliyor musunuz? Elektrikçiyle günü, saati anlaştık ve benim İstanbul'a acilen gitmem gerekti ve ben elektrikçiye söylemeyi unuttum bunu. Elektrikçi gelmiş, bize ulaştı. Biz bir şey yapmamasını bir sonraki geldiğimizde yeniden onu çağıracağımızı söyledik. O da bir şey yapmadan gitti. Sonrasında geldiğimizde yeniden çağırdık, işlemleri yaptı ve 2200 lira bedel istediğini söyledi. Yani artı 500 lira bir önceki gelişinin yol parasını istediğini söyledi. Burada bize bir kal geldi. Yani bence bu bedel bu kadar fazla olmamalı. Çünkü nerede oturduğunu öğrendik. Buraya çok uzak olmayan bir köyde yaşıyor kendisi. Birazcık böyle bir canımız sıkılmadı değil. Biraz indirim istedik. 2200'dü normalde totalde. 2000 lira ödeme yaptık. Evime suyu çektirmemiş olsam da su bedelini de öğrendim arkadaşlar. Bununla ilgili bir ustayla görüştüm. 11.000 lira bedel söyledi. Aslında arazilerin, bahçelerin hepsinde su ve elektrik var. Sadece boru kullanacak tiny house'uma kadar ve orada hani işçiliğini konuşturacak. Evin birkaç yerine işte mutfak kısmına, banyo kısmına su çekme işlemini yapmış olacak.
11 bin lira, aman Allah'ım ne kadar yüksek rakam dediğimizde indirim yaptı. 9.500 liraya düştü. Bu rakam da çok yüksekmiş. Bize göre de yüksek geldi. Bilmediğimizden, net olarak bilmediğimizden dolayı başka bir bilir kişiye sorduk. O da dedi ki evet, bu rakam oldukça yüksek. Durumlar bu şekilde. Geldik beyaz eşyalara. Bunlara da değiniyorum sizin için arkadaşlar. Yeni bir ev oluşturduğumuzda hangi beyaz eşyalar gerekli olur? Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, set üstü bir ocak. Ben bu arada 2 gözlü aldım ocağımı. Yeteceğini düşündüm. Termosifon aldım. Herkesin ihtiyacı olmayabilir. Doğalgazlı bir evdeyseniz gerek yok aslında. Klima aldım. Klima da herkesin alacağı bir şey değil. Bir de çamaşır makinesi olması gerekiyor. Ben çamaşır makinesini almadım. Onu biraz öteledim. Çünkü burada hani tam zamanlı yaşama geçiş yapar mıyım bunu çok öngöremediğimden ve o sırada da bütçem çok da yeterli olmadığından dolayı onu biraz öteledim açıkçası. Diğer bu bahsettiğim beyaz eşyaların hepsini 2023 Aralık ayında 72 bin lira ödedim. Şimdi de geldik en büyük gider kalemlerine, arazi ve tiny house'umun bedellerine arkadaşlar. Arazimi geçen yaz sonunda aldığımı söylemiştim. Şu anki bedelini söylüyorum öncelikle. 950 bin lira civarındaymış şu anki bedeli. Ben tabii bunu aylar önce aldığımdan dolayı fiyat daha düşüktü. Benim aldığımda 550 bin liraydı bedeli arazimin. Geldik tiny house'a. Öncelikle en baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bu tiny house'un bedelini diğer tiny house'ların bedelleriyle lütfen karşılaştırmayın. Çünkü burada gerçekten çok özel bir çalışma var. Bu konuda ben de çok istiyordum bir takım farklılıklar olmasını tiny house'umda. Tinivini de istiyordu. Tinivini de çok heyecanlıydı. Çünkü daha önce üretmedikleri bir tiny house üreteceklerdi. Bunu kafaya koymuşlardı. Keza gerçekten de öyle oldu. Zaten önceki videolarımdan da biliyorsunuz tiny house'umu çok beğendiniz. Bir örneği yok diyebilirim. Gerçekten güzel oldu. Neler yaptık aslında farklı olabilmesi ve mukavemetli olabilmesi adına. Bu arada şu detayı da atlamayacağım. Gerçekten aklım kalmadan söyleyebilirim bunu gerçekten. Tam zamanlı yaşanabilecek bir tiny house. Şu anda bu tiny house'u kullanma, bir kenara koy. 50-60 yıl durur. Yani duracağını düşünüyorum ki bunu Tinivini de zaten söylüyor. Üretici de söylüyor. Neden? Çünkü piyasadaki en kaliteli ürünler kullanıldı bu tiny house'da arkadaşlar. Özellikle yalıtımı çok iyi oldu. Mesela hani deneyimimden yola çıkarak söylüyorum size. Geceyi geçiriyorum. Gece bir tık serin oluyor zaten. Sabah uyandığımda güneş tepeye çıkana kadar o evin serinliği devam ediyor. Hemen güneşin ısısını almıyor. O serinliği içeride bir muhafaza ediyor. Gün içinde güneş ışığını, güneşin o sıcak enerjisini tabii ki alıyor. Çünkü zaten camlarım açık oluyor genellikle. Sineklikleri kapatıyorum. Ve aldığı o sıcaklığı da gecenin ilerleyen saatlerine kadar içeride tatlı bir şekilde muhafaza ediyor. Yani öyle hani cayır cayır yanar bir şekilde değil ama dışarıda akşam serinliği olsa bile içeride bir evin içerisindeymişsin hissiyatı o ılıklığı devam ediyor. Ben bunu çok sevdim bu evde. Yani yalıtımımız, izolasyonun haricinde mobilyalar da çok güzel oldu. Zaten siz de görüyorsunuz. Bu arada mobilyaların içerisinde kullandıkları frenler olsun ya da yaptıkları bu dekoratif detaylar olsun, aynı zamanda ışıklandırmalar olsun. Bunların hepsi benim hayatıma konfor katan detaylar oldu. Normalde tam zamanlı evlerimizde bile bu kadar detay yok açıkçası. Hani bütün hepimizin dolaplarında frenli sistemler yok biliyorsunuz. Bu arada evin içerisinde kullanılan yine hayatımı kolaylaştıran farklı ürünlerde de hepimizin bildiği çok kaliteli ithal ürünlerden de destek aldılar. Bunlar da çok güzel oldu gerçekten. Bütün bunların haricinde mühendislik kısmında da müthiş büyük bir emek harcadılar gerçekten. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz kendi üretimleri olan, kendi fikirleri olan mobilyalar ürettiler. Tabii ki bunların bedelleri de eklendi tiny house'un bedelinin içerisine. Tiny house'un bedeline gelecek olursam şu anki fiyatı 1.900.000 liraymış arkadaşlar. Böyle olduğunu öğrendim ama ben tabii ki bundan bir yıl önce anlaştığımdan dolayı benim anlaştığımdaki bedeli 850.000 liraydı. Biz bu rakamı anlaştığımızda böyle bir üretimleri yoktu. Bunların hepsini kafamızda planladık, isteklerimizi söyledik. Sonuçta 850.000 lira gibi bir maliyet ortaya çıktı. Tabii o zamanın rakamıydı. Sonrasında ekonomiyi biliyorsunuz. Her şey 3 katına çıktı ve sonuçta bütün harcamalarımı toplayacak olursak 1.690.000 lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini yapacak olursak ekonominin halini biliyorsunuz. Ben bu rakama bu tiny house, şu anda içinde bulunduğum bu tiny house'umu bile alamıyorum. Muhtemelen bunun 2-3 katı kadar bir rakam harcamam gerekecek şu anda bütün bu yaşamı oluşturmam için. Tabii ben bu rakamların hepsini bir seferde vermedim. Benim için böyle bir kolaylık
oldu. Hepsini aşama aşama yaptığımdan dolayı ödemelerini de aşama aşama yaptım tabii ki. Bu noktada da üzerime bir yük olmamış oldu. Peki ben bu rakamı bu süre içerisinde nasıl karşıladım? Hayatımı kazanmak için biliyorsunuz çalışmalar yapıyorum. Sosyal medya çalışmaları yapıyorum. Benim bir YouTube kanalım var. Çekimler yapıyorum. Buradan bir gelirim oluyor. Eşimin sevdiği güzel bir işi var. Oradan bir kazancı var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde de tabii ki bu rakamları ortaya çıkarabildik. Evet, bendeki durumlar bu şekilde arkadaşlar. En merak ettiğiniz detaylara değindiğim bir videoyla karşınıza gelmiş oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çalışınca oluyor. Allah çalışınca yardım ediyor. Siz de bu yola baş koyduysanız, sizin de böyle bir yaşama geçme fikriniz varsa öncelikle bu fikre yoğunlaşmanızı öneriyorum. Sonrasında tabii ki harcamalarınızı ona göre planlamanızı tavsiye ediyorum. İlk adımı attıktan sonrasında diğerleri yavaş yavaş zaten geliyor. Umarım siz de hayallerinize kavuşursunuz en kısa zamanda ve hayırlısıyla. Değinmeyi atladığım detaylar varsa hala merak ettiğiniz yorumlara mutlaka ki yazmanızı öneriyorum. Karşınıza bu tarz videolarla gelmeye devam edeceğim. Kanalıma destek olabilmeniz adına kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni yapmanızı, yorumlarınızı da esirgememenizi rica ediyorum sizden. Görüşürüz. Bay bay.